İsmim Zekeriya Aktürk. Trabzon'un bir dağ köyünde doğdum. Köyümüz sahile 30 kilometre mesafedeydi. İşçi çocuğuyum. Babam 16 yıl Almanya'da çalıştı. Ben daha 10 yaşındayken anneciğim bir trafik kazasında vefat etti. Ondan sonra Almanya'da işçi olarak çalışan abimin ve yengemin yanında okudum. Almanya'da ortaokul ve liseyi bitirdim. Derslerim hep gut ve sehr gut şeklindeydi. Başarılı bir öğrenciydim. Çok çalışıyordum. Çalışma zorunda olduğumun farkındaydım. Köyümde çünkü bir eğitim imkanım, eğitim açısından bir geleceğim olmadığını biliyordum. 1984 yılında ailecek Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Vatan sevgisi, memlekete dönmek istedik ve döndük. Biz tatile bile geldiğimizde Kapıkule'den girerken durur, toprağı öperdik. Öyle bir vatan sevgisi vardı. Nereden bileceksin ki bir gün terörle yaftalanacaksın? Anlayacağınız milliyetçi, muhafazakar değerlere sahip bir Karadenizli tipik bir aile yapısına sahip. Köyümüzde benden önce pek üniversite mezunu olan yok. Benim bildiğim 3 kişi var. Belki 3-4 kişidir. Okudum, okutuldum. Tıp doktoru oldum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Vatan, millet sevdalısı diye tarif edebilirim kendimi sorsanız. Türkiye'nin doğusunda da çalıştım, batısında da. Terör olayları olduğu dönemde 1993 yılında Erzurum Şenkaya ilçesindeydim. Çocuklarının gözleri önünde öldürülmüş babayı gördüm. Onun otopsisine gittim. Ağaca bağlanıp kurşunlanmış orman memurlarının otopsisine gittim. O zamanlar bunu anlayamıyordum. İnsanlar bu nefret ve şiddete neden tevessül ediyor? Nedir onları buna iten? 1999 depreminde Kocaeli'deydik. Tayinim çıktığı halde ayrılmadım. Bir ay daha deprem döneminde orada çalıştım, hizmet ettim. Özellikle gelen yabancıların mütercimliklerini, tercümanlıklarını yapıyordum. Sonra Edirne'de akademik hayata başladım. Orada 7 yıl çalıştım. Hayatımın büyük oranda başarılarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Aile hekimliği alanında Türkiye'nin ilk profesörlerindenim. Türkçe ana dilim zaten. Almanca biliyorum. İngilizce biliyorum. Arapça biliyorum. 4 yıl Suudi Arabistan'da çalıştım. Suudi Arabistan'da Suudi Sağlık Bakanlığı'nın danışmanlığını yaptım. Orada uzman olarak çalıştım. Sonra 2009 yılı geldi. 2009 yılında bu sefer özellikle eşimin vatan sevdası ağır bastı ve yine memleket özlemiyle Türkiye'ye döndük. Erzurum'a yerleştik. Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. O üniversiteye de önemli katkılarımın olduğunu düşünüyorum. Mesela Mevlana Dünya Ağı diye uluslararasılaşmamıza önemli katkısı olan bir otomasyon gerçekleştirdik. Kazak öğrenciler için periyodik olarak, düzenli olarak seminerler, konferanslar, kurslar düzenlemeye başlamıştık. Geleneksel hale gelmişti neredeyse. Kazakistan'dan öğrenciler geliyordu. 15-20 doktora yüksek lisans öğrencisi. Onlar bizde eğitim görüp geri gidiyorlardı. Eczacılık Fakültesi'nin bir yıl dekanlığını yaptım. Eğitim ve müfredat geliştirme ile ilgili birçok çalışmalarım oldu. Aile hekimliği ve biyoistatistik anabilim dallarına hocalık yaptım. Anabilim dalı başkanlığı yaptım. Orada asistanlar, doçentler, öğrencilerin yetişmesine vesile oldum. Katkıda bulundum. Öğrenci bilimsel araştırma kongreleri düzenledim. Erzurum'da 3 keze peş peşe yaptık bunu. Daha sonra bir daha yapıldı mı? Öncesinde var mı? Lütfen bak. Makale, kongre bildirileri ve kitaplarımın sayısı 400'ün üzerindedir. Özgeçmişim internette bulunuyor. Bakabilirsiniz. Yine 500 civarında eğitim videosunun bulunduğu bir YouTube kanalım var. Başka Türkiye'de bu alanda kaç hocanın bu şekilde bir hizmeti var bilmiyorum. Benim bildiğim yoktur. Birçok uluslararası bilimsel kuruluşa üyeyim. Bunların hepsini saymayacağım. Ama Avrupa birinci basamakta Aile Hekimliği Derneği diye bir dernek var. O derneğin 20 yıla yakın üyeliğini yaptım. Kurucu üyelerindenim, saymanıyım.
benim için çok önemli bir başarıdır. Ülkemi orada temsil ettim. 2015 yılında artık dedik ki biraz da ülkenin batısında yaşayalım. İzmir'e yerleştik. O zaman Şifa Üniversitesi vardı burada. Başarılı bir üniversiteydi. İyi gidiyordu her şey. Hayatımızdan memnunduk. İstediğimiz, sevdiğimiz bir ortamda çalışıyorduk. İzmir'i seviyorduk. Ama herkesin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Bizim istediğimiz gibi gelişmeyecekmiş olaylar demek ki. Malum o darbe teşebbüsü oldu. Üniversite kapatıldı ve işsiz kaldım. Tabii yurt dışı tecrübem olduğu için yurt dışında gene iş baktım kendime. Neden yurt dışında? Çünkü Türkiye'deki üniversitelere de gittim tabii ki. Mektuplar yazdım. İş başvurularında bulundum. Mektuplarıma cevap dahi vermiyorlardı. Oysa eskiden makam araçlarını gönderirlerdi ki gideyim üniversitelerinde bir konferans vereyim, kurs vereyim, seminer yapayım diye. Medine'de 15.000 dolar maaşla bir iş buldum kendime. Yanlış duymadınız, 15.000 dolar. Hayatımın en iyi iş sözleşmesi diyebilirim ona. Türkiye'den başka hocaların da gitme ihtimali vardı. Onların da katılacağı büyük bir projeydi. Ama ne yazık ki 2 Eylül 2016 tarihinde çalışmak üzere, yurt dışına gitmek üzereyken havaalanında alıkonuldum. 14 ay ve 1 hafta hapis tutuldum. O ayrıntıyı başka zaman anlatmak isterim. O arada geçen zamanımı. Şunu söyleyeyim. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. İnandığım değerler alt üst oldu tabii. Korkunç yıkıcı bir darbeydi benim için. Yani tarif edemem. Ölmeyi çok arzuladım. O kadarını söyleyeyim, siz anlayın. Şaka yapıyorlar dedim. Önce inanamadım. Beni mi tutukladı? Benim kendi devletim. Uğruna ölmeyi göze aldığım, Şenkaya'da çatışmanın ortasından yaralı askeri bizzat sedyeyle omuzunda taşıdığım devletim beni tutuklayamaz. Kendisini hakkıyla temsil edebilmek için hanımımın altınlarını bozdurup yurt dışında kongrelerde harcadığım devletim. Olamaz dedim ama tabii ki bu normal bir travma sonrası süreç. Zamanla insan kabulleniyor. Ben de kabullendim durumu. Ama şunu söyleyeyim, işin gerçeği şu. Esas darbe Anadolu insanına yapılmıştır. Ama ne yazık ki mütedeyyin insanlar da bunu alkışlamışlardır. En azından görmezden gelmişlerdir. Anlayacağınız ev, araba, yol, maaş gibi basit menfaatler uğruna feda edildiğimizi düşünüyorum. Benim gibi zor şartlarda yetişen yüz binlerce vatan evladı harcanmıştır bu süreçte. Şimdi 2 yıldır yarı özgürüm. Evimin balkonunda tercüme yapıyorum. İnternet üzerinden akademik danışmanlık vererek geçimimi temin ediyorum. Sürecin tamamlanmasını bekliyorum ki hayatımın geri kalanını özgür yaşamama izin verirlerse o zaman şüphesiz başka bir ülkeye göç etmeliyim. Pasaportum ve seyahat özgürlüğüm geri verildiğinde rahatsızlık verdiğim yüce Türk milletini kendi haline bırakıp gitmeyi düşünüyorum. Değer algılarım büyük oranda değişti. Doğru bildiklerim yanlış, yanlış bildiklerimin de doğru olduğunu gördüm. Bu süreçte bazı akrabalarım tarafından yaftalandım. Dışlandım. Dost bildiklerim arayıp sormadı. Sosyal medyada takipten çıkardılar. Dergilerin bilimsel kurullarından, derneklerin kurullarından adım silindi. Uzmanlık derneğim editörlüğünü yaptığım 2 ciltlik 1000 sayfalık 60'ın üzerinde hocanın katkısı olan kitabımı basmadı. Kutsal nedir? Kutsal tanımımızı gözden geçirmemiz lazım. Devlete, ırka, güce, paraya tapınmayı bırakıp Allah'a kul olmak lazım. Her şeyden önce de insan olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan vicdan sahibi insanların da olduğunu gördüm bu süreçte. Mesela Fransız meslektaşım Marc Jamol yaşadıklarımı bir sunumunda paylaşmış. Beni çok duygulandırdı. Alman meslektaşlarım, Suudili arkadaşlarım, Amerika'daki öğretmenim Deborah, dünyanın çeşitli yerlerinden meslektaş ve arkadaşlarım geçmiş olsun dediler. Scholar at Risk adında bir program var. Durumumu onlara arz ettim.
Türkiye'deki insanlardan daha fazla ilgilendiler. Diğer taraftan İnsan Hakları Derneği'nin mağdurlara sahip çıktığını gözlemliyorum. Daha önceden onların faaliyetleri hakkında bu kadar bilgi sahibi değildim. Bu yaşananlar insan haklarına, hayvan haklarına, çevresine hassas insanlar ortaya çıkardı. Benim çocuklarım mazlumların haklarına benden daha duyarlı. Mazlumun dini, dili, rengi, ırkı olmaz deriz bunu lafta ama bu lafta değil bu anlayışın. Uygulamalarında savunan insanlar var artık. Eski Türkiye'de bir araya gelemeyecek insanlar KHK platformları aracılığıyla ortak bir mücadele veriyor artık. Bu insanlar ve sonraki nesiller belki dünya içinde bir barış ışığı yakabilirler. Öyle zannediyorum. Eğer kire, pisliğe, adam kayırmaya, rüşvete, hırsızlığa, iftiraya, zulme bulaşmadığınızı düşünüyorsanız gelin siz de kendinizi tanıtan bir video çekin. İnsanlar sizi de tanısın, yaşadıklarınızı öğrensin. Sonuçta belki sadece kendi ölüsüne ağlayan bir toplum olmaktan kurtuluruz da diğer gam olmayı öğreniriz. Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı diyor Mahsuni Şerif. Bazen benim de duygularım o şiirdekine benziyor. Evet, son yıllarda yaşadıklarımdan dolayı hayatımın altı üstüne geldi. Bu doğru, kesin. Ama kim bilir, belki altı üstünden daha hayırlıdır. Onu da bilemiyorum. Bekleyip göreceğiz. Umudu kaybetmek yok.